Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Bulut Teknoloji Günleri'nin bugünkü konuğu sevgili Veri Merkezi Altyapı Kaynak Planlama Müdürümüz Mehlika Hanım. Hoş geldiniz Mehlika Hanım. Merhabalar, hoş bulduk Sinem. Mehlika Hanım biliyorsunuz ki bizim buradaki asıl amacımız bu alanda yeni başlayan arkadaşlarla sizleri bir araya getirmek. Bu yüzden burada yaptığınız paylaşımlar bizler için çok kıymetli. Davetimizi kırmayıp bugün burada olduğunuz için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Ben lafı daha fazla uzatmadan sözü hemen size vereyim. Bize kendinizden ve Türk Telekom'daki sorumluluklarınızdan kısaca bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Ben kendimden bahsederek başlayayım. 2011 yılında Aralık ayında Türkiye Odalar Borsalar Birliği Üniversitesi Makine Mühendisliğinden mezun oldum. Mezun olduktan kısa bir süre sonra Ankara'da savunma sanayinde faaliyet gösteren özel bir şirkette mekanik tasarım mühendisi olarak çalışmaya başladım ilk işim olarak. Burada 1,5 sene çalıştıktan sonra Haziran 2013'te yine Ankara'da Türk Telekom Enerji ve Soğutma Sistemleri Departmanı'nda işe başladım. 4 sene burada süren yatırım, planlama, saha operasyon çalışmalarında edindiğim tecrübeler sonrasında 2011 yılında ise Temmuz ayında İstanbul'da Veri Merkezi ve Planlama Servis Geliştirme Müdürlüğü departmana dahil oldum. 2020 yılı sonundan bu yana ise Veri Merkezi Altyapı Kaynak Planlama Müdürlüğü'nde departman yöneticisi olarak görevime devam ediyorum. Müdürlüğünüzden, yaptığınız işlerden ve projelerden birazcık bahseder misiniz bizlere? Öncelikle Veri Merkezi Departmanı'na yani Planlama ve Servis Geliştirme Müdürlüğü'ne dahil olduktan sonra aslında buradaki geçişle birlikte yapmış olduğum işlerden biraz bahsetmek istiyorum. Veri Merkezi'ndeki başlangıç yerim olan bahsettiğim gibi Planlama ve Servis Geliştirme Müdürlüğü'nde görevim süresince aktif olarak veri merkezlerini satın alma, planlama, operasyon, dış müşteri servis geliştirme süreçlerinin takibi, raporlama çalışmalarının yanı sıra o zamanlar bina yapım süreci devam eden ve Türkiye'nin en büyük veri merkezlerinden birisi olan Esenyurt Veri Merkezi projesinde de çalışma şansı elde ettim. Bu benim için büyük bir fırsattı gerçekten. Bu projeyle sıfırdan kurgulanan bir veri merkezinin tesis, beyaz alan, altyapı, enerji planlama fazlarını görerek veri merkezinin işletmeye hazır hale getirilmesi aşamalarında yer almak bana ekibe ilk dahil olduğum günden itibaren aslında işi görev başında öğrenme adına büyük avantaj sağladı. Esenyurt Veri Merkezi projesi tamamlanması ve müşteriye açılması sonrasında ise Türk Telekom'da iç proje olarak planlanan Esentepe yani geniş bant olarak adlandırdığımız veri merkezi taşıma projesinde faz lideri olarak görev aldım. Bu projeyle altyapı planlama, operasyon, güvenlik, yine uygulama geliştirme operasyon pek çok ekiple 2 yıl süren çalışma imkanım oldu. Türk Telekom'un iş kaynakları ile yürüttüğümüz projede BT ekiplerinin aslında tanıma ve uygulamaları, topolojileri, uygulama altyapılarını, yine uygulamaların entegrasyonlarını anlayarak hem kendi tecrübemi arttırma hem de şirket içinde know-how oluşturma noktasında büyük katkı sağladı. Şu an yöneticiliğimi yaptığım departmanda ise 11 kişilik ekibimizle birlikte yine benzer şekilde mobil veri merkezi taşıma projesinin proje sorumluluğunu yürütmekle birlikte Layer 1 ekibimiz, Layer 1 ekibimiz diye adlandırdığımız dış müşteri, veri merkezi bulut servisleri, sipariş ve arıza süreçlerin ilk çözüm noktasında destek faaliyetlerinin ve raporlamasını yürütülmesi, müşteriye sunulacak yeni servislerin yine ilk çözüm noktamız olan L1 ekibimize devir planlamalarının takibi ve planlamasının yapılması, müşteriye sunulan servislerdeki hizmet kalitesinin artırılması ve uluslararası standartlara uyumlu hale getirilmesi için veri merkezi ve bulut alanlarındaki sertifikasyon çalışmalarının yürütülmesi, ihtiyaçlara ve pazara yönelik yeni sertifikaların araştırılması, yine veri merkezi bulut servisleri direktörlüğü içerisinde kalite, kapasite, SLA metriklerinin ilgili ekiplerle bir araya gelinerek aylık takibinin ve raporlamasının yapılması, yine yaşanan kesintiler sonrasında aylık değerlendirmelerin yapılması, bunların raporlanması, bunların yanı sıra direktörlük içindeki satın alma çalışmalarının yürütülmesi, bütçe takibinin yapılarak raporlanması, bu konu başlıkları aslında müdürlüğümüzün sorumluluk alanlarında. Bu başlıklardan anlaşılacağı üzere aslında hani sadece bir alana destek vermek noktasında değil, direktörlük içerisindeki pek çok alana ve pek çok ekibe destek verme noktasında sorumluluk alanımız geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Çok teşekkürler Mehlika Hanım. Çok açıklayıcı oldu. Son olarak da bu alanda çalışmak isteyen yeni mezun arkadaşlarımıza ne gibi önerilerde bulunabilirsiniz? Öncelikle bakıldığında müdürlüğümüzün iş yelpazesi bir hayli geniş. Yani neredeyse tüm çevre sistemleri ekiplere değerek çok ölçekli çalışma alanına sahip. Aslında yukarıda da değindiğim gibi.
Bu noktada fokusumuzu IT veya BT özelinde tutarak konuşursak, bilgi teknolojilerinin günümüzde tüm dünya genelindeki en trend alanlardan birisi olduğundan ve teknolojiye bir ucundan değen herhangi bir sektörde temel yapı taşı olarak konumlandığından bahsedebiliriz. Bu temelden daha özele gidecek olursak ise bilginin, yani verinin saklandığı işin mutfağı olarak nitelendirebileceğimiz kısım ise veri merkezi olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Bugün çağımızın petrolü olarak adlandırılan, hayatımızın bundan böyle ayrılmaz bir parçası olan teknolojinin tabanı olan verinin kritikliğini ve önemini düşünecek olursak da veri merkezinin önemini aynı ölçüde anlayabiliyoruz aslında. Türk Telekom Veri Merkezi ve Bulut Servisleri Direktörlüğü bünyesinde hem iç müşteriye hem dış müşteriye yönelik planlamasının operasyonuna tüm faaliyetlerin yürütüldüğü veri merkezi kurgusunu ve bakış açısını öğrenme fırsatı sunulduğunu görüyoruz. Ekibimizdeki arkadaşlarımız tüm departmanların çalışma alanlarını anlamak, servislerin kalite süreçlerini değerlendirmek, yeni süreç iyileştirme faaliyetlerini görerek katma değerli hale getirmek, BT içindeki migration projelerini yürütmek ve destek vermek fokusları ile hem veri merkezleri hem de bulut servislerini öğrenme ve çağa en yakından yakalama fırsatı elde ediyorlar burada. Yeni mezun arkadaşlarım da bu noktada bahsettiğim gibi departman içindeki pek çok alana değen çalışma avantajını göz önünde bulundurarak IT süreçlerini, iş sürekliliği, veri merkezi altyapı ve bulut sertifika programları ile ilgili kendilerini geliştirmesine temel oluşturma ve işin nitelikli hale getirilmesi adına avantaj sağlayacağını söyleyebilirim. Bunun yanı sıra ise son teknolojilerin araştırılması, takip edilmesi, teknolojinin gideceği yerin okunmasına yönelik vizyon geliştirilmesi, yeni mimarilerin, otomasyon çalışmalarının, bulut teknolojilerinin odak olarak belirlenmesini kendilerini bir adım öne taşıyacaktır. Bunu da arkadaşlara tavsiye niteliğinde sunabilirim. Çok teşekkürler yorumlarınız ve önerileriniz için. Evet arkadaşlar, bugünkü konuğumuz Mehlika Hanım'dı. Merak ettiğiniz şeyler olursa bizlere LinkedIn sayfamız üzerinden erişebilirsiniz. Mehlika Hanım bunları itinayla cevaplayacaktır eminim. Bizleri takipte kalın. Bir sonraki oturumda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.